Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Okyanusun Derinlikleri adlı çalışmamızı yapacağız. Ben yine her zamanki gibi başladım. Boyalarımızı damlatıyoruz. Zeminimiz adından anlaşılacağı gibi okyanus yani mavi olacak. Önce koyudan sonra açığa doğru yavaş yavaş birkaç ton açılarak mavinin tonlarını uygulayacağız tablomuza. Bu ahşaplar sıkıştırılmış sunta olduğu için çok fazlaca boyayı emiyor. O yüzden ben döküyorum, biraz daha döküyorum, biraz daha döküyorum. Fazlaca ekleme yapmanız gerekiyor. Siz de eğer bu ahşaplardan kullanacaksınız ya da elinizde bu ahşaplardan varsa boya dökerken elinizi korkak alıştırmayın. Çünkü dediğim gibi sıkıştırılmış sunta olduğu için tamamen boyayı nüfuz ediyor, yani çekiyor içine. O yüzden boyayı dökerken gerçekten fazlasıyla dökmenizde hiçbir sakınca yok. Ben zeminimi kurumaya bıraktım. Şimdi lodos dallarımı boyuyorum. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Ben bunları deniz kenarından topladım. Tatile gittiğim yerlerden. Daha önce de bahsetmiştim, dediğim gibi Assos'tan topladım. Siz de gittiğiniz yerlerde deniz kenarlarında bu ahşaplardan bulabilirsiniz. Çok da detaylı olarak boyamıyorum. Eskitme görünümü de olsun istiyorum üzerinde. O yüzden böyle hafif hafif yüzeysel boyarsanız daha güzel bir görünüme sahip olur dallarınız. Tamamen beyaz bir hal yerine hafif aralarından yansıyan ahşap görüntüsü eskitme havası katıyor. O yüzden daha güzel oluyor. Tablomuzun zemini gördüğünüz gibi kurudu. Koyudan açığa doğru. Hasır halatımızı yapıştıracağız. Şimdi silikon tabancası ile etrafına. Bu tarz çalışmaları yapıştırırken kesinlikle silikon tabancasını kullanmanızı ya da silikonu diyeyim kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten ilerleyen zamanlarda atma ya da düşme yapmıyor. Çok kullanışlı oluyor bu konuda. Farkındaysanız ben de çalışmalarımda genel olarak silikonu kullanmaya çalışıyorum. Malzemelerimi özellikle soruyorsunuz. Ben de her videomda bahsetmeye çalışıyorum. Ben İstanbul'da oturduğum için malzemelerimi Eminönü'nden alıyorum. Bu ipimi de oradan temin ettim. Ama tabii ki bu tarz malzemeler internette de var. Siz eğer böyle yerlere yakın değilseniz ya da internetten araştırıp bulabilirsiniz. Oradan da temin edebilirsiniz. Tablomuzun en altında dalları birleştireceğim yerde halatımı bitiriyorum. Böyle şeyleri ek yapacağım yere denk getirmeye çalışıyorum ki ilerleyen parçaları oraya yapıştırırken orada altta kalması için çok güzel bir alan oluşuyor. İyicene yapıştırıyoruz. Bu halatı yapıştırırken açılma yapmamasına çok dikkat edin. Evet, iyicene sıkıştıralım onları oraya ve açılmasınlar. Biraz da kuruduktan sonra bırakırsanız elinizden daha iyi olur. Yapıştırdığınız zemine yapışmaması için. Birazcık ben bekliyorum gördüğünüz gibi kuruması için. Bu arada her zamanki gibi yine size hazırlıklı geldim. Madem konumuz okyanuslar, biraz okyanuslardan bahsedelim. Ben biraz araştırma yaptım. Umarım siz de beğenirsiniz edineceğimiz bilgileri hep birlikte. Dünyanın 2/3'isi okyanuslarla kaplıymış. Bu arada tükettiğimiz oksijenin %70'ini de okyanuslar üretiyormuş. Gündüzleri güneşin ışınlarını alan okyanuslar hem geç ısınıyorlar, geceleri de geç soğuyorlar ve bu sayede geceleri havanın ısınmasına yardımcı oluyorlar. Okyanusta derine indikçe ışık azalmaya başlıyor ve 200 metreden sonra ise tamamen karanlık oluyor. Dünyada 5 tane okyanus var. Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu, Atlas Okyanusu'nun bu arada bir diğer adı ise Atlantik Okyanusu, Hint Okyanusu, Güney Antarktika Okyanusu ve Kuzey Okyanusu. Dünyanın en büyük okyanusu ise tabii ki adından da anlayacağımız üzere Büyük Okyanus. En ilgi çekici, en gizemli olanı ise Atlas Okyanusu. Diyeceksiniz ki neden? Çünkü içinde yer alan ve tarih boyunca uçakların, gemilerin kaybolduğu Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesi var burada.
tarih boyunca tamamen sır olarak kalıyor. Günümüzde ise artık hani akıntılar dolayısıyla oluşan bir enerjinin buna sebep olduğu bilgisiyle tabii ki bu sır artık aralanıyor. Ama tabii ki bu sır filmlere bile konu olmuş. Benim açıkçası çok ilgimi çekti öğrendiğim zaman bu bilgi. Umarım sizin de ilginizi çekmiştir benim kadar. Bu arada gördüğünüz gibi ben tabloma da bu arada devam ediyorum. Yavaş yavaş malzemelerimizi gördüğünüz gibi önce hep tablomuzun üzerine koyuyoruz. Daha sonra yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi benim yine her zaman deniz kenarlarından topladığım kabuklarım var. Ama köşedeki yıldızımızı tabii ki ben yine biraz önce bahsettiğim gibi Eminönü'nden aldım, çarşıdan. Bazı kıymetli şeyler her yerde bulunmuyor ne yazık ki. Deniz kabuklarımızı yerleştirdik. Sonra yapıştırıyoruz. Kesinlikle hep söylediğim gibi önce yerleştirin. Gözünüze nasıl hoş geliyorsa daha sonra yapıştırma işlemine geçin. Kabuklarımız kurudu. Şimdi ben o aralara küçük küçük denizi yansıtması için yosunlar yapıştıracağım. Bu yosunlar yapay yosunlar. Siz de bunları dediğim gibi hobi malzemeleri satan herhangi bir mağazada bulabilirsiniz. Çalışmamızın da sonuna yaklaştık yavaş yavaş. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir ve denersiniz. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız muhakkak abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi seyirler, hoşça kalın.